Gerçekten diyorum size, yani Türk halkı, Kıbrıs halkı, Türk halkı diyelim daha iyi, öyle diyelim. Çünkü Kıbrıs dersek başka türlü anlaşılır. Evet. Türkiye'de Kıbrıs'ı derler. Öyle bir şeyimiz yok bizim. Halkımız kara sakal diyordu. Türkiye'de işte gene de öyle böyle yanlış yorum yaptılar. Kara sakalın manasını bilmiyorlar. Bunlar 560 kişi falandı. Ya 560-565. 10.000 Rum'a karşı, Rum'a karşı. 500 civarı Tabii. birçoğu da çocuk sayılır. Esir olmaktansa hepimiz daha şehit olalım gidelim dedim işte. Ne oldu? Bu arada Türkiye'den bir emir geldi. Onların bir kilisesi vardı. Tam Türkçenin göbeğindeydi, ortasında. Tabii biz de onları boşalttıydık hep. Ben ailemle orada kalıyordum. Çünkü benim evim yıkılmıştı. Erenköy Mücahitleri Derneği şanlı bayraklarımız atamızın üstü. Kıbrıs halkı nereden geldi biliyor musunuz? Hiç bunu şey yapmadınız mı? Konya'dan geldiler. Geldik. Evet, Anadolu'dan. Anadolu'dan, Samsun. Samsun. Tam köpek ama bize iyilik Rum'du. yaptı. Bize iyilik yaptı. Yani şöyle bir iyilik yaptı. Resmen Türkiye'de de artık bitmiştir. Kıbrıs Türk Adası'ndan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Şu an çok güzel bir yerdeyiz. Erenköy Mücahitlerinin derneğindeyiz. Şimdi burada güzel bir amcamız var. Bu derneğin buradaki başında duran kişi Erol abi. Daha önce bir tanışmıştım. Ufak bir sohbet ettik ama bu sohbeti şimdi sizlere göstermek istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Tekrardan geniş kapsamlı Kıbrıs Harekatı'ndan önce yaşadıkları, buranın halkının yaşadıkları ve Kıbrıs Harekatı ile birlikte mücahitlerin de desteğiyle güzel bir sonuca ulaşılmasını anlatacak olan Erol amcamızı dinleyeceğiz. Şimdi ufaktan bir böyle bu derneği size göstereyim dışarıdan, sonra içeriye geçelim. Erol amcayla sizi tanıştırayım ve sohbete başlayalım. Şimdi ne diyoruz? Erenköy Mücahitleri videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Bakın şöyle, şu an Girne'deyiz. Erenköy Mücahitleri Derneği şanlı bayraklarımız atamızın üstü ve buradan yavaş yavaş içeri doğru geçiyoruz. Evet. Etrafı da şöyle bir göstereyim. Güzel, şöyle köşede bu bulvarın ismi Ahmet Mithat Berberoğlu Bulvarı. Meydanı daha doğrusu. Buradan yavaş yavaş içeri doğru geçelim. Evet. Aufdenktaş. Burada şöyle resimlerimiz var. Atamızın, bayraklarımızın resimleri. Evet, Erol amca. Efendim buyurun. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi burayla alakalı senden biraz bilgi almak istiyorum. Geçen gelmiştim, ufak bir bilgi almıştık ama Tabii. böyle genel detaylı bir bilgi alalım senden. Şimdi burası Erenköy Mücahitleri Derneği. Evet. Bu Öncelikle içerideki böyle resimleri ufak bir Şimdi tanıtırsan bana, sonra içeri gördüğünüz otururuz. resimler Evet. 64'te Evet. hepsi öğrenciydi bunların. Öğrenciydi. Türkiye'de Evet. öğrenciydiler ama Kıbrıslı. Kıbrıslı çocuklar öğrenciydi. Tahsile gitmişlerdi. 18-20 Ne yaşlarında. okuyorlardı? Değişik okullarda hepsi. Evet, farklı okullarda. Farklı siyasallarda Eğitim vardı. alıyorlardı. Eğitimi. O zaman Rumlar Evet. hareketi başlamıştı. Şeyimiz yoktu. Türkiye'ye güç gönderemez bize. Avrupa'nın şeyine güç gönderemez. Baskıları vardı. Evet, baskı vardı. Mecburen bu çocukları hemen böyle kısa bir eğitimi almışlar Türkiye'de. Evet. Ve Baf açıklarından şeye getirdiler. Bu çocuklar gelirken değil mi böyle Evet, resimleri evet falan? hepsi bunlar. Şu anda hepsi de yaşlı yani. Evet. Şu eğitim alırken ya da Bunlar Erenköy'de çekilmiş. Erenköy'de. O köyün işte bakın oradaki şeyler. Erenköy'de büyük bir mücadele verilmiş orada. Büyük mücadele verdiler. Doğrudur. Evet. Geldiler orada bir hareket yaptılar. Evet. Bu arada niye Erenköy'e önem veriyoruz?
Türkiye buraya hiçbir şey gönderemezdi. Ne uçak gönderebilirdi, ne Evet. sorun olduğu için getiremezlerdi. İşte 64'te büyük bir saldırı tertiplendi Evet. Rumlar tarafından. Evet. 10.000 kişiye yakın bir Rum kuvveti. Evet. Bunlar 560 kişi falandı. Ya 560-565 10.000 Rum'a karşı, Rum'a karşı. 500 civarı. Tabii. Bir çoğu da çocuk sayılır. Genç. Rum geldi, hepsi ölecek yani. Başka çareleri yok. Evet. Yardım eden yok. Dıştan güç gitmez. Evet. Tamam. Ne oldu? Çocuklar yavaş yavaş geri çekildi. Arkaları da hep denizdi. Başka kaçacak yerleri yok. Evet. Bu arada komutan çocuklara şöyle bir şey söyledi. Tek kurşunun dedi, kendinize ayırın. Evet. Esir olmaktansa hepimiz daha şehit olalım, gidelim dedim işte. Ne oldu? Bu arada Türkiye'den bir emir geldi. Ama komutan söyledi. Hepimiz gidiyoruz, ölüyoruz. Bombardıman başladı galiba ilk başta. Başladı ve o anda aniden işte Cengiz Topel. Evet. İlk 2 uçak geliyor. 2 uçak benim bildiğim önce bir bildiri dağıtıyor vatandaşlara, Türk halkına. Ben pek o şeylere Evet. gitmiyorum. Yani genel olarak size anlatıyorum. Uçaklar gelince şehidimiz Cengiz Topel, bravo, Evet. çok iş yaptı. Yani uçağı mesela mesafe olarak 10 metreye kadar inebilir veya 15'e gider. Evet. Ben onları bilemiyorum da o kadar alçak gelmiş, hepsini perişan etti. Evet. Ve bunun Türkiye ilk defa Kıbrıs'a hareket yaptı. Evet. Ve ondan sonra artık yani hiçbir tanımadı. Avrupa'yı da tanımadı. Hiçbirini tanımadı. 13 Ağustos'u 14 Ağustos'a bağlayan 1974 gecesi uluslararası kamuoyunun tüm baskılarına ve tehditlerine rağmen harekat planı yeni bir aşamaya geçmişti. Bunun üzerine Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci kısmı hayata geçirildi. Mücahitlerle Mehmetçikler kahramanlık destanı yazarak Rumların kurduğu savunma hatlarını yararak ilerlemeye başladı. 14 Ağustos 1974'te başlayan 2. Mutlu Barış Harekatı'nda 28. Tümenimiz İskele, Gazi Mausa istikametinde 39. Tümenimiz Güzelyurt, Lefki istikametinde taarruzlarla kendilerine verilen nihai hedefleri başarıyla ele geçirmiştir. Şehitlerimiz oldu tabii bizim de. Bunlar şehitlerimizdir hep. Evet. Erenköy'deki şehitlerimiz. Cengiz Topel de uçağı artık arızalanınca düştü ama kendini kurtardı, atladı paraşütle. Mecburen onu Rumlar tarafına düştü. evet tabii. Rum köyüne geçmiş yanlışlıkla oradan alıyorlar. Öyle de onu esir aldılar. Ondan sonra çok Yaşa olsun. ezgi çekerek Olsun. ezgi çektirdiler. Şimdi bu çocuklar hepsi zaten kalmadılar. Yani bir 80-90 kişi ancak var veya hepsi de çocuklar diyorum ama şimdi bunların yaşları 83-84. Doğru söylüyorsun. 83-84 yaşında. Hepsi yaşlanmış. Sizin şeyiniz neydi abi? O esnadaki göreviniz var mıydı? Siz de Ben işlerinde miydiniz? ben Limasol'da Limasol. mücahit. Ben de Limasol'da mücahittim. Limasol Rum tarafından Rum mıydı? tarafında kaldı. Evet. Abim Erenköy'deydi. Evet. O da şimdi perişan durumda. Yani 83 yaşında. Perişan durumda. İşte yani hepsi gitti ve çoğu da kafa olarak da gittiler. Öyle mi? Kolay değildi. Büyük şey atlatıldı. 18 yaşında gitmişler Erenköy'e. Evet. Öldük ölmedik. Yani hepsi ölecek durumdaydı. Hepsi şehit olacak durumdaydı. Şehit olan da oldu. Şehit olan da oldu. Arkadaşları da gitti. Mesela burada benim 2 tane yerlim var. Öyle mi? 2 tane yerlim Limasollu. Mesela bu arkadaş Limasolludur. Bizim yerimiz. Evet. Tabii hepsi de çocuklarımızdı ama o dönemde Evet. çocuklarım derim, abilerimizdi işte hepsi de. Erol abi öncelikle daha önce sizin yaşadığınız ne vardı? Ne sorunlar yaşıyordunuz halk olarak burada? Hani harekattan önce. Bardağa taşıran son damla ne oldu ki? Tabii
başladı. Şimdi biz o zaman, ben çok küçüktüm. Yani 14 yaşında falandım Evet. olaylar. Daha doğrusu 10 yaşındaydım. 10 yaşında da Limasol'da harekete başladık. Şöyle hareket, kendimiz tamamen Türk tarafı. Evet. Bir semtimiz vardı. O semtteydik. Rum tarafı da çevremizi hep almış. Bizim de arkamız denizdi. Kendi kendimize şey yaptık. Tabii bunun şöyle şey yapmak lazım. Daha şeye girelim. 63'te biliyorsunuz şeyler olduydu. Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu. Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu. %30, %70. Evet. Cumhurbaşkanı Makaryos, yardımcısı da Doktor Küçük'tü. Cumhuriyet kurulduktan sonra hareketler başladı. Rumlar Türklere karşı saldırıya geçti. Yani tek tek köylerde, benim bölgemde Limasol'da. Aslında adayı komple işgal etmişti onlar. Tabii işte. Bütün yönetim onlardaydı. Her şey onlardaydı. Evet, her şey onlardaydı. %77. Sonunda öldürmeye başladılar. Soykırım başladı. Evet, öldürmeye başladılar. Şöyle öldürmeye, aşağı adam bulur, tak yahut arabayla giderdin. Bu hareketler başladı. Tabii biz de onlara karşı bir cephe almak durumundaydık. Ne yaptılar? EOKA'yı kurdular. Tamam mı? EOKA'yı kurdular. Devletin haricinde Grivas, meşhur Grivas. Onun himayesinde, Devletin himayesinde, devletin dışında görünüyor. devletin dışında görünüyor. Ve bu çete şeklinde başladılar hareketleri. Türklere zulmetmeye başladı. Evet. Biz de ne oldu? Biz de kendimize göre tedbir aldık semtimizde. Yani Türk semti, Rum semti. Ama bizim semt küçük. Nüfusumuz da küçük. Ama ne yaptık? Sınır bölgelerimizi böyle mevzilerimizi kurduk. Tabii bu EOKA kurulduktan sonra bizimkiler de Volkan Cemiyeti'ni kurdular. Evet. Ve biz de onlara karşı mücadele etmeye başladık. Şey oldu. Kendi kendimize yeterli olmak durumundaydık. Mecburduk. Mecburiyet. Rum tarafında çalışanlar vardı. Onlar da hep geri geldi. Gidenler de zorluk çekti. Öldürenler, mesela bir kasap arkadaşımız vardı. Rum'la beraber çalışırdı. Adamı ikinci gün öldürdüler. Yani mecburen ne yaptık? Kendi şeyimizde sosyal hayata da dönmemiz gerekirdi. Kendi kendimize yeterli olmaya çalıştık. Türkiye'den İHŞ'e gelirdi bize o zaman. İHŞ'e gelirdi. Onunla halkımıza dağıtırlardı büyüklerimiz işte. Ezgi çektik. Yani mesela ben kendi bölgemde şey yaparım, Limasol'da. İnsanlar hep bir yere sıkıştı. Bir yerde kaldı. Rum tarafına giderdik esasında. Korkusuzca giderdik. Ne isterse olsun diye. Genciydik biz de o zaman. Evet. Giderdik. Zaten herkes mücahitti. Herkes mücahit olmuştu. Okulumuzu Rum tarafına yakındı diye. Çünkü çevremiz hep şeydi. Fabrikalara doluydu. Mecburen liseye başlamıştım ben. Liseyi aldık yurt vardı bizim. Yurdu okula çevirdik. Evet. Yurdu okula çevirdik. Okulu bıraktık öyle. Orası da gene bizim nöbette olan arkadaşlarımız, mücahitlerimiz vardı. Herkes birbirine yanaştı. Yani belki bir evde 2 aile, 3 aile kalırdık. Öyle bir zorluklarımız oldu. Şok oldu zaten. Sonra mesela ben kendimin üzerine söyleyeyim. Onların bir kilisesi vardı. Tam Türkçe'nin göbeğindeydi, ortasında. Tabii biz de onları boşalttıydık hep. Ben ailemle orada kalıyordum. Çünkü benim evim yıkılmıştı. Bir şey oldu, nedir o, denizden çıkan, söyleyin. Fırtına gibi bir şey mi? Fırtına gibi bir şey böyle. Bizim 2 katlı evim vardı. Hepsini yıkılmıştı, kalacak yerimiz yoktu. Ama kilise olsa, kiliseyi aldık,
kiliseye girdik biz de. Evet. Tam göbekteydi Türk semtinin. Odalar 3-4 odası vardı. Kilisenin içini boşalttık biz. Zaten boşaltmıştılar onlar da. Düzelttik, temizledik. Ablam da orada anaokulu yaptı. Hizmet vermeye başladı. Var resimleri de var. Anaokulu yaptı. Oradaki çocuklar ne olacaktı? Doğru. O çocuklar... Eğitim devam ediyor. Evet. 30-40 tane çocuğumuz vardı. Gelirlerdi. Anaokuluna. Ablam onlara bakardı. Yani çok sıkıntılı günler geçirdik. Fakat yine de o sosyal hayata dönüşü yapabildik biraz. Bir müddet yapabildik. Evet. Mesela mezarlığı düzeltti büyükler işte. Ve güzel bir park yaptılar oraya. Eğlence yeri. İnsanların gelip... Sosyal hayat devam etsin diyor. Tabii mecburen. İnsanlar ne yapacak? Bütün gün evde kalamazdı. Güzel bir park gazinosu yaptık oraya. İnsanlar geliyordu. Mezarlığı yaptık yani. Hep söküldü, düzelttik, Evet. yaptık. Böyle günler geçirdik. Artık biliyorsunuz ondan sonra bunlar yavaş yavaş hareketleri çoğalttılar. Doğrudan ölümcül darbeye, işgal etmeye başladılar. Köylerden başladılar. Köyleri yıktılar, tıpkı şehit verdiler. Aklılar biliyorsunuz Mauza tarafından. Evet. Hepsini toplu mezar yaptılar, gömdüler. Yani tamamen bu gerçekten diyorum size, yani Türk halkı, Kıbrıs halkı, Türk halkı diyelim daha iyi, öyle diyelim. Çünkü Kıbrıs dersek başka türlü anlaşılır. Evet. Türkiye'de Kıbrıs'ı derler. Öyle bir şeyimiz yok bizim. Kesinlikle yok. Biz zaten Kıbrıs halkı nereden geldi biliyor musunuz? Hiç bunu yapmadınız mı? Konya'dan geldiler. Geldik. Evet, Anadolu'dan. Anadolu'dan. Konya'nın Ereğli'ydi. Böyle bir şey var. Onu unuttum. Kafamda yapmıyor. Yani biz Türk. Hepimiz Türk. Kıbrıslı. Tabii. Türkiye'de hiç fark etmez bizim için. Balkanlardaki Türkler gibi. Evet. Oradan geldik. Buraya yerleştik. Ondan sonra biliyorsun nasıl oldu. İngiliz sömürgesine girdik. Biz kaldık burada. Türk olarak kaldıydık. Evet. Terk etmedik de. Yani bize Türkiye bekleyin dedi buraya. Bekledik. Açımızdan kaçan olmadı mı? Tabii ekmek kavgası. Çoğu Londra'ya gitti. İlk kısmı Avustralya'ya gitti. Ama biz burada bekledik. Silahımız yollandı bize. Ama silahlar da İstiklal Savaşı'ndan kalma silahlar. O zamanki imkanlarla. İmkanlarla hepsini gömdüydük. Sonra çatışmalar başlayınca hepsini çıkarttık. Mevzilerde hepimizin bir piyadesi vardı, bir siteni vardı. Orada nöbet tutardık. Artık son raddeye geldiği Rumlar tanklarla, tüfekleriyle, mesela Limasol bölgesini söylüyorum. Limassol normalde Rum kasabası mıydı? Hayır. Türk kasabasıydı. Tabii bizim bölümümüz ayrıydı, onların ayrıydı. Ama onlar gelişti çünkü hükümet onlardı. Yani her şey onlardaydı. geri gelişti ama bizim tarafımız gene aynı kaldı. Hiç gelişme yok ama imkanlarımız dahilinde. Mesela en güzel şey 8 mi 6 mı 6 tane çok güzel restoranımız vardı, yapıldı. O imkansızlıklar içerisinde restoranlar yapıldı ve müşterilerin çoğu da hep Rum'du. Rumlar gelirlerdi. Full kebap yaparlardı. O restoranlar yani kendi kendimize o sosyal hayatı yaptıydı arkadaşlarımız. Evet. Ve başımızdakilerin de desteğiyle oldu. Türkiye'yi çok bekliyor muydu o dönemde? Beklemek mi? Kıbrıs'ın halkı. Nasıl beklemek? Her gün geleceğini düşünürdük. Zaten o umut, o bekleyiş bizi getirebildi bu. Gelecek diye. Ama biliyorsunuz o zaman da Türkiye'nin durumu kritikti. Yani olarak zayıftı. Askeri olarak zayıftı. Savunmamız da güzel değildi. Bekledik, çok bekledik. Bekledim de gelmedi. İşte buydu. Oradan mı çıktı o Ha. şarkı? Evet. Bu şeylerden sonra onlar artık hareketlerini açığa döktüler. Ama şöyle döktüler onu geçmeyelim. Bizi herkes yapıyor. Samsun'a küfrediyor. Ama ben küfretmiyorum. Bravo dedim kendine. Ahmak. Bir yerde o kurtardı bizi. Türkiye'nin artık getirdi.
Samsun Makaryos'a bizi bıraktılar son. Kendi aralarında birbirlerine girdiler. Samsun'la Makaryos. Makaryos'a bıraksalardı gerçekten burası biz yoktuk burada. Hiçbirimiz yoktu. Zeki bir adamdı. Ve bizi silahla değil, başka türlü. Mesela siz 4 kişilik ailesiniz. Size imkan veriyorum Avustralya'ya gideceksiniz. Eviniz, barkınız, işiniz, bu kadar da para. Bu şekilde çok insanımızı Gönderdiler. yolladılar. Buraya gidenler genelde demek ki böyle imkanlarla gitti. Yaptılar tabii. Çok yaptılar. Ailecek götürürlerdi. Bu şekilde. Her şeysi mükemmel. Evi, barkı, parası, işi. Alırlar bileti de yollarlardı. Çok Bildiğin adadan kovuyorlardı yani. Tabii. Rahatlatıyor. Şimdi ne büyük bir kısmımızı gönderince %30'u tut, %10'a düşecek ya %15'e düşecektik. Tamamen onların elinde kalacaktık. Hiçbir şeyimiz yok. Evet. İş güç yok, bir şey yok. Öyle bir çerçeveye girdik. Ve ondan sonra başladılar artık Samsun'la Makaryos birbirine girince Makaryos'u ekarte etti Samsun. Ama söyledi Samsun. Makaryos'tan bir tek Türk kalmayacak. Hepsi en iyi Türk dedi, ölü Türktür dedi. Hepsimizi öldürecekti. O zaman Adını tekrar eder misin onun? hangisini? Onu söyleyenin adını. Samsun. 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 Lider olarak o geldiydi. Makaryos'u devirdi. Bizdeki şehir Samsun ismi gibi. Samsun. Samsun. Tam köpek ama bize iyilik Rum'du. Bize iyilik yaptı. Yani şöyle bir iyilik yaptı. Resmen Türkiye'de de artık bitmiştir. Bu kadar benim vatandaşım, bu kadar Türk insan ölecek, şehit olacak bir insan. Ve Türkiye harekete geçti. Bu çok önemliydi. Yani Samsun güya bizi öldürecek, kesecek diye kendi kendiyle kavgaya girdiler. Samsun hem de silahlı yani şey değil. Öyle mi? Tabii onlar da çatıştılar birbirleriyle. Makaryos kaçtı, Baf'a gitti. Ondan da Avrupa'ya gitti. Yani o şekilde oldu ve tamamen Türkiye müdahale hakkını kazandı. Artık 74'ten sonra mecburen sosyal hayata dönüş yapmamız gerekirdi. Sağ olsun Denktaş hemen zaten çok yaptı o alanda. Çok yaptı. Yani bu memleketin kurtarıcılarından bir tanesi. Çok güzel hizmetleri oldu değil mi? Çok adaya? hizmetleri oldu. Çok. Bazı kişiler yanlış yaptı falan diyorlar ama işte siyasi olaylardan dolayı sevmezler bazıları. O bizi enteresan ama çok yoruldu, çok bitirdi işi. Çok hizmet verdi. Onun önderliğinde oldu her şey. Kim ne derse desin bu konuda. Bir genelge yayınladı bize. Bölgeler ayrıldı hemen. Magusa, Güzelyurt, Girne. Girne'de insan yoktu, Türk yoktu zaten. Öyle mi? Çok az vardı. Yani bir Türk mahalleci vardı. Onlar da hepsi zaten buradan kaçtıydı. Bir Türk mahallesi vardı. O kadar. Rumlar ağırlıklıydı Girne'de değil mi? Tabii hep Rum'du. İyi, buradan gitmeyi nasıl kabul ettiler? Gitmeyen de oldu mu? Nasıl? Rumlardan. Oldu tabii. Ama çok az oldu. Zaten çıkarma buradan olduğu için temizlik de oldu yani. Hepsini yolladılar, esir aldılar, koydular kamplara. Biz de onları verdik, aldık. Başka şeyler yok. Yani buradaki çatışma çok mühimdi. Girne'den çıkış, Türk askerinin çıkışı gerçekten çok zaman geçti biliyor musun böyle. Değil mi? Çok hassas şeyler. Canlı mı hatırlıyorsun olayları yoksa böyle bazı şeylerini hayal meyal mi hatırlıyorsun? Çünkü yıllar geçti. Yıllar geçti, yok. Güzel hatıraları yapmıyorum, kaybetmiyorum böyle. Evet. Görmediklerimi de başkalarından duymuş olduğum bazı şeyler. Askerin adaya geldiğinde halkın yaşadığı mutluluğu bir anlatsan. Ne yaşıyor halk? Tamam. Umut. Ona sadece bir örnek vereceğim size. Bu konuda. Halkımız kara sakal diyordu. Türkiye'de işte gene de öyle böyle yanlış yorum yaptılar. Kara sakalın manasını bilmiyorlar. Nasıl yani? Kara sakal bize göre çok iyi, bizi kurtarıcı olan kişilerdi. Ama mesela Boğaz bölgesinde bir olay oldu.
Ve ondan çıktı bu kara sakal. Öyle mi? Şöyle, Boğaz bölgesinde bir şeyler giriyordu içeri, Boğaz'a, Boğaz köyüne. Bir Rumlar giriyordu, alıyordu. Bir bizimkiler giriyordu. Rumlar da sima olarak bize benziyorlar. Yani onlar da Akdeniz Evet. ülkesinin insanlarıdır. Benziyorlar bize. Bizim oradaki halk, bizimkiler geldi. Bakarlar, Rumlar. Ondan sonra Rumları gönderiyorlar. Bizim Türk askeri biraz siyah sakal çıkmıştı. Evet. Onlar tertemiz. Tamam mı? Sakalları çıktı. Günlerce uğraştılar. O zaman dediler arkadaşlar, bizimkiler geldi. Nereden biliyorsun? Kara sakal. Evet, kara sakal. Kara sakal. Onlara tezahürat yaparlardı. İşte nasıl sevinirler. Yani bunu herkes anlatıyor. O kadar ki. Kara sakal oradan çıktı. Yoksa kara sakal bazıları bizi sevmezler. Kara sakal derler bize. Değil be kardeşim. Kara sakal bizim sevdiğimiz insan. Orada ayrımı yapmak için. Halk. Evet. Bizim oradaki Boğaz'daki insanlar olamaz böyle şey. Ondan sonra bize de yayıldı. Diğer insanlarda o mutluluk olamaz öyle mutluluk. Yani o kelime bile yanlış. Evet. Yani şu anda yenilerin çıkarttığı şey kara sakallar gibi. Öyle bir şey yok. Şimdi yeniler çok konuyu bilmiyor belki. Bilmiyorlar tabii. Zaten çok yanlış şeyler de oldu. Ondan sonra geldi Türkiye'den. Burası bizimdir. Biz kurtardık, biz yaptık. Tamam oğlum biz bekledik, siz de geldiniz. Biz ona bir şey demiyoruz ki. Türkiye'den dediğin kim mesela? Ya o ıvır zıvır insanlar. He. Ivır zıvır. İlk dönemde 74'ten hemen sonra bir topluluk getirdi. Denktaş nasıl getirdi onu? Türkiye ile bir anlaşma yaptı. Aile olarak gelecek. Ve Evet. köylere, kentlere ve iş gücü insanın istediği getirsin. Tamam mı? Çünkü biz yapamayacaktık. Hem nüfus artsın. Ve ailece gelsin, evini, barkını, bahçesini vereceğiz. Verdik de. Tamam mı? Getirdik o insanları. Yerleşimlerini yaptık. Mesela kaç tane köy var? Hep Türkiye'den gelen ailelerdi. Onlar çok mutlu burada. Hemen vatandaş oldular zaten. Evet. Polisi de var, bakanı da var, her şeysi var. Bizim insanımız. O da Türk, ben de Türk. Yok öyle bir ayrımcılık Evet. bizde. Öyle bir ayrımcılık olmamıştı. O yerleşimlerden sonra biraz geldi. Nasıl diyelim işte ona kullanacak kelime bulamıyorum. Yanlış insanlar Evet. geldi. Onlar birazcık birbirimize soktu bizi. Anladın? Çünkü onlara ev vermezdik, park vermezdik. Ancak bir Cezir'de torpil bulurlardı falan. Öyle bulurlar diye giderlerdi. Biz onlara bir şey demedik. Yine de iyi insanlarına yerleşim yaptık, eğildik. Yani olay o. Bu evleri nasıl aldınız mesela? Herkes dışarıda kalanlar hani Limasol'dan örnek veriyorum bu tarafa geçtiniz. Şimdi onlar 1974. Evler nasıl tahsis edildi size? Kalacak yerler, Tamam. işler. Tamam. Şimdi bakanlığa gittik biz. Çağırdılar bizi. İşe alacaklar, tamam mı? Ben de iyi futbolcuydum. Nasıl? İyi futbolcuydum. Öyle mi? Ha. Evet. Bakan da beni tanıyordu. Şöyle yani tanıyor diye hiç görmemişti beni ama futbolcu olduğumu biliyordu. Kıbrıs'ın en iyi takımında oynadım. İyiydim yani. Ama hiçbir zaman övünmedim bu konuda ben. Bakanlığa gittik. İşe girmek için tabii. Bir 30-40 kişi vardı bizim şeyimizde. Bir saydılar bizi. Mesela ben kendi üzerime onu, benim ismimi çıkarttım. Baktı bana, sen dedi futbol mu oynuyorsun? Evet dedim. Tamam dedi. Seni dedi şeye veriyorum, Güzelyurt'a. Yanına da dedi 3 tane arkadaş. Sen dedi Limasollusun dedi. O bölgeye dedi Limasol, Baf ve Polemikya binaklı diyoruz. Bu insanlar gelecek, yerleşecek. Yerleşimi siz yapacaksınız dedi. Dedik tamam. Biz
Bu 4 arkadaş, 3 arkadaş bir de ben 4. Gittik daha önceden yani orada bir ön çalışma yapacaktık. Ben dedim ki arkadaşlar bakın buradaki şeyi şöyle yapacağız. Hiçbir ayrım gözetmeksizin zengin fakir sadece aile nüfusuna göre ev dağıtacağız. Ama biz öncelikle evlerin numaralayacağız hepsini. Evlerin numaralı A bölgede 1 numara, 2 numara, B bölgede 1 numara, 2 numara. İyi ev, kötü ev, villa şeklinde bir de ayrım yapacağız. Ne oldu? 6 kişilik bir aileye 3 yatak odalı. Benim önerdiğim şekilde. 4 kişilik aileye 2 yatak odalı bir ev. Ondan sonra zaten bizde zaten öyle bir kişilik şey diye yoktu. Eski evler de vardı falan. Onlar dedim şimdilik kalsın, villalarda kalsın. Onlara dokunmayacak ilk etapta. Bir de o bölgelerde İngiliz evleri vardı. Onlara da hiç dokunmayacağız. İngiliz evlerine, yani yabancı uyruklu evlere hiç dokunmayacak. Onun zaten Onlar da kaçtı mı? kaçtı. Çoğu kaçtıydı onların da. O İngiliz evlerini polisin de yardımıyla tespiti yaptık. Bütün şeyi hazırladık biz. Geleceği kura usulü herkes çekecek. Kurada birinci dediğim gibi 6 kişilik, 4 kişilik, 2 kişilik neyse ayırdık evleri. 3 tane kutum vardı. Tamam arkadaşlar böyle yapacak. Başka çaremiz yok. O ekibin başında mıydın sen? Evet ilk gittiğimde sorumlu olarak gittim Evet. oraya. Zaten bakan hep beni arar, başkasını aramaz. Sonradan biz yerleşimi yaptıktan sonra bir tane Lefkoşalı bir mimar bir arkadaş Yüce Meren çok sevdiğim arkadaştı. Onu müdür olarak gönderdiler. Ama o zaten dedi bana abi dedi ne tanırım ne bilirim. Onun için dedi işi sen götüreceksin. Zaten bakan telefon açtığında beni arar. Bu çocuklar Lefkoşa'dan gider gelirdi. Bazen gelmezdi. Bu arada öyle atladık galiba. Hava durdu. Yok. He. Hava durdu dedim ben. He. Okay. Tabii zaman çok geçtiği için insan Evet ister istemez bazen Biraz da hatırlayamayabiliyor. üzülüyorum atladığım zaman mesela. Değil mi? Çok yapıyor. Anılar geliyor. Neyse bir yapayım. Dağdan da insanlar gelirdi o zaman. Dağdan derken. Rum tarafındaki Türkler Evet. kaçak yollarla da gelirlerdi dağdan. İnerlerdi. Gelirlerdi güzel yol. Benim yerliğim gelirdi. Limas oldu bak hepsini tanıyorum. O kızlar nasıl ağlarlardı, nasıl çırpınırlardı, perişan halde. Bizi görünce sarılırlar üstümüze. Tamam dedim ya. Rum tarafından kaçmaya çalışan böyle Evet çok. orada kalan Türkler hatta çıkmaya çalışıyor. yakalananlar da oldu. Onları da ezdiler, elediler, öldürdüler. Yani çok yaptılar. Onları da biliyoruz. Taciz ettiler de. Köpekler. Ve o insanları biz aldık. Hepsini de. Sonra Lefkoşa'ya haber verdik. Her şeyimiz hazırdı. Gönderim. Gönderdiler hepsini. Güzel yurda. Lefkoşa'da okullarda falan yatarlardı. Otellerde. Yani devlet onları öyle yerleştirdiydi. Devlet değil diktatör ya. Geldiler. Hepsi. Dedik arkadaşlar. Ama bu arada geldikten sonra kafile olarak geldiler tabii. Onların vardı. Bir heyet kurdum ben. Limasollulardan bir heyet, Baflılardan bir heyet, ileri gelenleri, muhtar falan, milletvekilleri bunları çağırdık. Birazcık insanların durumunu, hani mesela ben Baflı bilmezdim. Baflılardaki heyet, bu milletvekili, bu
Baf'ın en zengini, iyi bir aile. İşte bu şekilde bir de ayrımcılık yaptık yani. Bunun şeyi Evet. yaptık. Biz eşitledik. Zaten eşit deyince, zaten biz oraya görünce hepsi güzel evdi. Evler hep iyiydi. Tamam mı? Bir de bu ayrımı yaptık ama şeylerin vasıtasıyla. Onları tanıyan o ekibin, muhtarın, ileri gelenlerini çağırdık. Bir komisyon kurduk onlarla da. Böyle bir şeye de girdik. İstişare yaparak. Tabii istişare yaparak yerleşime başladık. Bana göre orada çıkan, bize karşı çıkan, ben çok başarılı olduğuma inanıyorum. Ben değil, ekibimde tabii. Orada çalışan arkadaşlarımla. Çok güzel yaptık biz. Ve kazandık. Şikayetçi olan 1 veya 2 kişi çıktı. Onlar da parayı çok seven tipler oldu. O kadar. Başka bir şey olmadı. Yerleşimi böyle yaptık. Herkes mutlu ve memnun. Ben güzel yurda rahatım. Kendi evim gibi. Ben de yerleştim tabii oraya. Anladım. İlk orada ben daha en güzel evi aldım. Kömesten çıktım dedim, en güzel eve girdim. Ama neydi o ev biliyor musunuz? O ev, bütün arkadaşlarla beraber o evde kalıyorduk. Çalışma dönemimizde. Arkadaşlar baba ya ne gideceksin ha, senin gelişsin. Bak eşyası da var, her şeysi var. Zaten bütün evlerin her şeysi vardı. Boş ver. Senin de çocuklar da burada, hemen gelsinler, yerleşsinler. O dağıtımı oraya. Aynen öyle oldu. Yani hiç yalanı yok. Ve gerçekten de çok güzel bir evdi. Börekler yan tarafta, börekçi var. Oradan söyledik. Adana usulü. Adana usulü yeni mi açtılar oraya abi bu arada? Orayı? Hı hı. Vallahi ben 2,5 sene var buradayım. Evet. 2,5 sene var buradadılar. He. Açmıştı daha önceden. Vardı demek. ama. Patronculuklara çok iyi çocuktur. Öyle mi? Safa. Afiyet olsun. Çok iyiydi. Defteri sorayım abi. Defter. Neyin defteri? Bu defter 40 senelik defter. Çok arkadaşın telefonları. Eskiden telefon yoktu ya böyle. Hep ben buraya yazardım. Biraz da işin gereği. Evet. Siyasilerin, mühendislerin hepsinin Bütün hepsinin telefonları da hepsinin sende. telefonu var. Hepsinin vardı. İşte bir şey olduğu zaman açardık bunu. Bir ara biz de böyle siyasete atılır olduk. İlçe başkanlığı da yaptık. Öyle mi? Herhangi bir partiden miydi? Demokrat Parti'den. Ne Demokrat Parti'den? Demokrat Parti'den yaptık. Çünkü biz Denktaşçıydık. Denktaş'ın olurunca biz de orada olduk. Evet. Ama ondan sonra ayrıldık. Şimdi herhangi bir parti tutmuyorum. Evet. Demokratım. O kadar. Doğruyu söylemeyi de severim. Yalanını ne isterse olsun. Güzel. Kendi hayatım, özel de hayatım da bana aittir. Türkiye'nin desteği ne derece, nasıl hissediliyor burada? Halk olarak bu desteği nasıl hissediyor? Bütün halk biliyor bunu. Biz halk arasında bazen konuşmalı. Neden biz durmayalım ayaklarımızın üzerinde diye. Tamam Evet. mı? Yani ama Türkiye'yi suçlamıyor burada. Türkiye'yi kayırıyor insanımız. Evet. Niye durmayalım diyor. Her şeyimiz var. Gazinolardan gelirim var. Çok şeyden gelirim var. Daha güzel bir turizm alanı yapabilirdik, zamanında yapmadık. Turizm var. Yani gerçekten de gelir çok. Geliri çok. Ama maddi yönden de Türkiye'ye yardım ediyor. Ben öyle inanıyorum. Ediyor. Evet. İşte başka türlü başa çıkamaz. Ama işte bu kadar çok insanın buraya getirmesi benim buradadır kafam Yani nüfus Çok insan derken yabancı mı? yabancı. Nedir? Siyasi olabilir yani siyasi düşünceme göre de var. Hani işte bir yığın Bulgar var burada. Ya Pakistanlı var burada. O ülkelerden destek alabilir Türkiye. Avrupa siyasi alanında. Öyle ya düşünürüm bazen ben. Evet. Onun için getirmiştir bunları. Ama ezilen safa biz olduk. Yani rahatsız olduk çünkü yolda yürüyorsun. Arkadaşını bulamıyorsun. Tanıdığını göremiyorsun. Bu bağlar koptu bize. Herkes kendi derdine düştü.
Ekmekten. Ekonomiden dolayı mı? Tabii herkes kendi derdine düştü. Asgari ücret burada bayağı bir artmış galiba. Evet Aa. yükseldi. Ha. 60 bin lira falan mı değil mi? 60 bin varı. İşte bu ay öyle oldu. Ama çok da şey yok herhalde çünkü burada birçok şey pahalı yani yemekler dışarıda vesaire birçok şeyi pahalı görüyorum ben. Girne için söyleyeyim. Girne'de pahalı görüyorum birçok Evet şey. pahalıdır. Fiyatlar Normalde- yüksek yani. Tamam da ona göre de para verin. Mesela bu ayda yine artış oldu. Yine herkes alıyor. Yani çok da sanki halka çok yansımıyormuş gibi hissettiriyor. Çünkü fiyatlar çok yüksek. Burada hani bir iki kahve içsen zaten 600-700 lira para ödüyorsun. Tamam işte o da kontrolsüzlüktür. Neden yani? Neden o kadar para olsun? Şimdi bak. Bir kahvenin fiyatı ne kadardır? 2 değil, ben 2 diyeceğim ama vazgeçtim 2'de. 5 lira. Kahve. Böyle bir kahveyi yaptığımda 5 lira Maliyeti. maliyeti. Ve bir su içtiğiniz zaman, küçük su, 3 lira. 8. 5 de o şeyi, gazıdır, tüpüdür falan. Elektriği. 13 lira, 15 lira. Sen satıyorsun 100 liraya, 150 liraya, 80 liraya. Nerede gözüktü bu ya? O maalesef Türkiye'de de öyle de burada çok yüksek gördüm. Burada bayağı bir kontrolsüz yani burada olay. Yani bu kontrol yok. Sen bunun önlem alabilirsin sen. Tamam ya çok lüks yeri olur da orası nedir? Lüks insanlar ister gitsin oraya. Oraya yapan 200 lira. Ben gitmem. Giden gitsin. Diyebilirsin. Ama yok da normal bir kahveye gidiyorsun. En az şu anda en azı bile 50 lira. Ya olur mu böyle şey? 20 yap, 25 yap, 30 yap hadi ya. Az basit Evet. 15'e mal olursa 15 yap, 30 yap. Sabahtan bizim kahve şeyi bitmiş artık. Yani o kahve alemleri bitti. Kimse gitmiyor. Yok gider bir kahve içer. Çekip kaçar. Olmaz böyle şey. Bir kahve 200 Yani lira o satarsan. kahve kültürü çok güzel bir şeydi normalde. Değil mi? Evet. Yani gider insanlar toplanırdı, muhabbet yapardı. Hadi ben sana ısmarladım, sen bana. Şimdi kimseye ısmarlamıyor da. Bunun yanlış şeyler. Böyle şey olur mu? Doğru. Ama bu da kontrolsüzlüktür. Tamamen kontrolsüzlüktür. Bir bakın burada. Mesela benim şeyim var. Bunları ben alıyorum. Bazı yerde 30 lira. Bazı yerde 65 lira. Bazı yerde 50 lira. Böyle şey olur mu ya? İstediğin Bir sene fiyatı. önce bu 11 liraydı. Bunlardan. Hmm. Bir kutu alırdım bunlardan. Süzen. Şimdi oldu. En düşüğü 50 lira oldu. Belki 30 da var ama bulamadım. Geçmedim. Bir yere giderim oraya. Orada da ucuzdu. 30'du. Son 50 yaptı. Nereden nereye değil mi? Senin burada kaldığın yerde burada. O öğretmen evinin karşısında. Evet. O ben aldığımda 30 liraya 65 liraya satardı. Belki de şimdi oldu daha çok olmuştu. Tabii. Bu kontrol yoktu. Yoksa bu kadar olmazdı. Doğru söylüyorsun. Ne diyelim? Güzeldir inşallah ya. Onu bekliyoruz. İnşallah. 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 Yani o Türkiye'de de aynı onun gibi Tamam da sıkıntılar var. işte AB'ye girebilmek için, Avrupa Birliği'ne girebilmek için standartların ortaya çıkması lazım. Çıkar. Ama bizde standartlar olmuyor ki. Yok. Avrupa Birliği'ni alırlar mı diyorsun? Böyle bir devleti nerede bulacaklar? Değil mi? Gel de koşarak giderik. Hani nerede? İnşallah başarırlar. Çok mu istiyor buranın halkı? İstiyor. Girmeyi? Tabii istiyor. Şimdi sen istemez misin? Güzel bir hayat istemiyor musun? İstiyorsun. Sabahtan kalktığında bugün aldığın 5 lirayı yarın sabah kalkarsın 15 liraya alacaksın. İnsan ister. Ama benim tipim, benim arkadaşlarım, benim dostlarım asla istemiyor.
Hiçbir şey istemez. Çünkü biz milliyetçiyiz. Ne isterse olsun. Alıştık da kuru ekmeği de yemeye. Gençler öyle değil ama. Şimdiki gençler değil çünkü onun sebebi bambaşkadır. Hep orada da gene devletin yanlışı. O ganimet davasından çok zengin yarattık burada biz. Çok zengin. Nasıl yani? Şimdi bunları da açıklayacak. Biz de hep boş ver. Nasıl yani zengin derken? Çocuklarımız araba ister arabayı alıyor. Onu ister onu yapıyor. Şey gibi para kazanmayı öğrenmeden Evet. harcamayı öğrendi. Harcamayı öğrenin. Doğrudur söylediğin. Doğrudur. Ha, neyse. Ama gene de bizim için en güzel, en değerli şey biz özgürlük kardeşim. Oh. Rahat. Eski zorlukları yaşayan insan olarak bunu Çok özgürlük, oh rahatlık. Ha, bir işte geceleri yürümekten korkarız şimdi. Eskiden evlerimiz açıktı. Kapılar, pencereler açık. Kimse evine girmez. sebebi ne? İnsanların durumu iyiydi. Eğitim seviyesi de vardı. Birbirini tanıyordu, birbirini biliyordu. Gerçekten diyorum. Zor. Mesela Limasol'da biz evlerimizi kilitlemezdik. Şimdi korkuyorsun. İçeriden de kilitlen. Bir kapı kilidini yapan bir de içeriden kilitlen. Aman biri gelmesin. Çünkü Araplar içiyor, çekiyor. Tamam. Farklı milletten insanlar olduğu için şu an burada yerleşik düzende, yani turist olarak değil de Evet. yerleşik düzende. Yok öğrencidir geldi buraya. Kaydını yaptı. Adam burada kalıyor. Ne okula ne okula. Başka işlerle uğraşıyor. O zaman da buradaki yapı bozulmaya başlıyor öyle. Şimdi Atatürk'ün bir lafı vardı. Büyümek için, gelişmek için yabancı ülkelerden öğrenci getirin, gelsin. Tamam mı? O zaman da bir tane Nijeryalı yahut Afrikalı geldi. Ön sınav yapılır ya. Çağırmış profesör kendini, gel demiş kendine. Geldi. Sınavı geçirse okula girebilecek. Evet. Yani giriş sınavı. Araba demiş. Sana bir soru demiş kendine. Kanun nedir? Arap başlamış. Kanun var dedi, bizde çalarlar. Kanun var dedi, bizde oynarlar. Dur demiş kendine. Kanun çalarmış. Tamam dedi gene. Dua et dedi. Bizde de dedi kanun var dedi. Geçirilir dedi. Hadi geçtim demiş. Ama neye getirdiydi o? Yani Atatürk'ün şeyi döviz gelsin sana. Gelecek olan parasıyla gelecek. Biz daha yeni Burada savaştan yaşayacak. çıkmış bir ülkeyiz. Paraya ihtiyacım var. Dövize ihtiyacım var. Ne yaptık biz burada onu? Biz nereye çevirdik? Biz belki öyle de düşündüm. Biz de getirelim bu Arapları. Talebe olarak güzel bir şey. Ama yok da getirdim. Ben şimdi Araplar da başladı dükkan açsın. Gece kulüpleri var, barları var, her şeyleri var. Dükkan açarlar. Eğlence yerleri var. Emlak işine başladılar. Sen bunları başladınca ben kimden para alacağım ya? Ben gelecek olan turistten iş kuracağım yahut gelecek olan turist ev isteyecek, ben satacağım kendine. Evet. Yerini satacak kendini. Sen getirdin, bunlar her işi yapıyor. Nasıl döviz O zaman gelecek? dediğin gibi yerli ne yapacak? Yerli ne yapacak? Bunlar çok önemli. Ama biz işte şey demedik. Dediğimiz zaman da suç düşersin. Sen kimsin de böyle konuşuyorsun? O kadar. İnsanlar şimdi böyle korkuyor. Kahvelerimiz geldi. Evet, Elinize sağlık. kahvelerimizi açıyoruz. Her şey güzel. Bu videonun sonuna geldik abi. Tamam. Güzel bir anlatım oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hiç olur mu? Çok güzeldi. Güzel ağırladın bizi. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, yorumlarınız çok önemli. Eğer buraya gelirseniz, Girne'ye gelirseniz abimizi ziyaret Evet. edebilirsiniz burada. Biz burada Kıbrıs halkı olarak Kıbrıslı değiliz. Türkiye'liyiz.
Türkiye'li de Kıbrıslıdır. Evet. Biz tekiz. Hepsinize selam. Teşekkürler. Bekleriz. Gelirlerse misafirliği kabul ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.